Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 2 malzeme kullanarak pofur pofur kabaran pişi tarifi hazırladım. Bu pişiyi yapmak gerçekten çok kolay ve lezzetine doyamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hazır yufkayla yapmış olduğum bu pişinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yufkanın arasına koyacağımız sosu hazırlıyoruz. Bunun için kasenin içerisine 2 adet yumurtayı koyuyorum. Yarım çay kaşığı tuzu ekleyerek güzelce bütün malzemeleri çırpıyorum. Hazırlamış olduğum sosu kenara alıyorum. Tarifimde sadece 1 adet yufka kullandım. Yufkayı tezgahın üzerine açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hazırladığım yumurtaları açmış olduğum yufkanın üzerine döküyorum. Ben 2 adet yumurta kullandım. Eğer yufkanız küçükse bu oranı 1 adet yumurtaya da indirebilirsiniz. Yumurtayı yufkanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. İsterseniz bu şekilde fırça yardımıyla yumurtayı yayabilirsiniz. Ya da yufkanın sağını solunu katlayarak her tarafın yumurta olmasını sağlayabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Önemli olan yufkanın her tarafının yumurtaya bulanmış olması. Yufkanın her tarafını yumurtaladık. Uç kısmından başlayarak 3 parmak aralıklarla katlıyorum. Bu aşamada elinizle hafifçe bastırarak yumurtaları yapıştırın. Aksi halde aralarında açılma olabilir. Katlama işlemini bitirdikten sonra yufkayı ikiye kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçaları yan yana koyuyorum. 3 parmak aralıklarla rulet yardımıyla kesiyorum. Ben ruletle kestim. Sizler bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Kestiğim parçaları kenara alıyorum. Bir kasenin içerisine buz gibi soğuk suyu koydum. Süzgecin üzerine hazırlamış olduğum yufkalardan birkaç tane koyuyorum. Daha sonra yufkaları suyun içerisine batırıyorum. Yufkaları sadece 10 saniye boyunca suyun içerisinde tutuyorum. Daha sonra süzgeçten çıkartarak suyunu süzdürüyorum, başka bir süzgecin içerisine koyuyorum. Bu pişi pofur pofur kabarıyor, çok da lezzetli oluyor. Tarifimde sadece 2 malzeme kullandım. Onu da videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaların hepsini buz gibi soğuk suyun içerisine koyarak süzdürüyorum ve başka bir süzgecin içerisine alıyorum.
Diğer taraftan da yağımızı koyduk ve kızdırıyoruz. Yağın kızıp kızmadığını kontrol etmek için bir parça yufka atıyorum. Yeterince ısınmış, süzgeçten geçirmiş olduğum yufkaları içerisine koyuyorum. Ocağımızın altı kesinlikle yüksek ateşte olacak. Aksi halde yufkalarınız yağı çekebilir. Tavanın içerisine yufkaları koyduktan sonra sadece 1 dakika bekliyorum. Daha sonra sık sık çevirerek yufkaları pişiriyorum. Bu aşamada pişilerinizin nasıl pofur pofur kabardığını da göreceksiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pişilerimiz altın sarısı rengini alıncaya kadar kızarttık. Fazla yağından arındırarak servis tabağının içerisine koyuyorum. Bu tarifimde sadece 1 adet yufka kullandım. Sizler isterseniz bu oranı daha fazlalaştırabilirsiniz. Bütün yufkaların hepsini aynı şekilde kızartacağım. Görmüş olduğunuz gibi 5 dakikanın içerisinde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, kahvaltıda tüketebileceğiniz pişirilerimizi hazırlıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hazırlamış olduğumuz yufkayı bu şekilde kızartarak artık kenara alıyoruz. Sizlere bir de bu leziz pişinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kabarıklığını hiç kaybetmeden çok lezzetli kat kat pişilerimiz oldu. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu pişiyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz pişilerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.